Çok güzel olmuş. Şimdiden söyleyeyim, bu yapacağım video spoilerlı olabilir ve lütfen ona göre izleyin. One Piece live action'ı her zaman için çok korktuğum bir şeydi. Çünkü nasıl yapacaklarıyla ilgili kafamda çok fazla soru işareti vardı. Özellikle efektler kısmında çuvallayacaklarını düşünmüştüm ama hem Luffy'nin hem de Buggy'nin yaptığı şeytan meyvesi özelliklerin efektlerine adeta bayıldım. Çok güzel olmuş. Özellikle başroldeki Inaki Godoy tam bir Luffy olmuş. Yani yolda görsem direkt Luffy diye seslenirim kendisine. Onun da kamera arkasındaki hikayesi şöyle olmuş. Menajeri aracılığıyla cast için başvuruda bulunmuş ve audition'a girmiş. Audition'da ise seçilmiş. Daha sonra callback audition'ın sonrasında gelen ve çok az sayıda kişinin kaldığı ve son kararın verileceği yerdir bu arada. Callback safhasında ise One Piece'in yaratıcısı Eric Oda izlemiş ve kendisi beni en çok güldüren Luffy kastıydı diye de eklemiş. Yani Eric Oda çok beğenmiş. Aynı zamanda Inaki Godoy da çok büyük bir One Piece hayranı olduğunu söylüyor. Gel gelelim diğer castlardan, oyunculardan benim en çok beğendiğim ikinci kişi Usopp olmuş. Usopp'u oynayan aktör gerçekten işin esprisini çok güzel vermiş. Kaçış sahnelerinde duygusunu çok iyi vermiş. Birazcık daha abartılı korkabilir veya birazcık daha abartılı tepkiler verebilirdi diye düşündüm ama o Usopp'un çok büyük adamım ben, çok büyük işler başardım hissi bana geçti. Zoro da aynı şekilde öyle. Fakat Sanji ve Nami için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Sanji bana sanki tayfaya katılmak için çok yürekten istekliymiş gibi göründü ama aslında animede izlediğimiz One Piece'te Sanji tayfaya katılmayı 3-4 kere reddetmişti. Nami'ye gelecek olursak da Nami'nin genel anlamdaki tepkileri ve oyunculuğu bence iyiydi. Fakat bazı yerlerde ben mesela şu Marine komutanının ofisine girdiklerinde Grand Line haritalarını çalmak için kasayı bulduklarında orada Nami'den bir böyle para göz ve sevinç çığlıkları falan bekledim. Bunun hiçbiri olmadı. Sadece o kasayı çıkarmak için uğraştılar. Yani Nami'nin biraz bu para göz halleri, para için her şeyi yaparımcı olan Nami'yi ben burada göremedim. Çok düz bir Nami olmuş desek yalan olmaz. Fragmanı izlediğimde Arlong'un burnunun şekli ve görünüşünden dolayı yargılamıştım. Bu Arlong olmamış gibi görünüyor diye ama sonra live action'da kahkahalarını falan görünce bence olmuş dedim. Çok merak ettiğim iki karakter vardı. Biri Ace, biri de Whitebeard. En sevdiğim karakter Whitebeard'tır. Fakat umarım bu iki karakteri de sezon 2'de göreceğiz. Ki sezon 2 olacak mı onunla ilgili çok bir bilgi sahibi değilim. İnşallah olur. Diğer bir rakip olan Buggy'ye bakacak olursak da Buggy ilk başlarda bana gerçek Buggy değilmiş gibi geldi ama sonradan açıldı mı diyelim artık. Sonradan daha da mı oturdu karakteri diyelim. Gerçek karakteri vermeye başladı Buggy. Sadece bir yerde çok saçma olmuş. Normalde Buggy'ye vurduğunuz zaman Buggy darbe aldığı yerden kafasını koparır ya da işte bir parçasını koparır. O darbeyi bir şekilde az zarar verecek şekilde savurur. Arlong'un tayfasından bir adam Buggy'ye geldiğinde Buggy'ye tek yumrukta bayıltıyor. Bu bana çok saçma geldi. Arlong'un tayfasına gelecek olursak da keskin nişancı okey, karate yapan adamı okey. Arlong'un kendisi de okey ama en büyük adamlardan bir tanesi Hachi. Bu Arlong'un tayfasında kılıç kullanan ahtapot adam nerede? Onun olmaması beni çok şaşırttı ya da var mıydı? Siz biliyorsanız bunu yazın yorumlarda. Ben Hachi'yi göremedim. Zef'i çok beğendim. Çok iyi oynamış. Ayrıca Sanji ile geçmiş hikayelerini anlatmaları ve Zef'in aç kalması falan bunlar çok iyi işlenmiş. Garp konusunda biraz şüpheliyim. Çünkü Garp'ın biraz daha overreact yani aşırı tepkili bir karakter olduğu inancındayım ben. Ama burada çok ağırbaşlı bir Garp görüyoruz ve bazı şeylere çok az tepki veriyormuş gibi geliyor. Ayrıca Garp'ın Luffy'yi alıp götürmesini beklerken Luffy'ye bir anda işte tamam anladım ben senin niyetini deyip böyle ayrılması bana bu havada kaldı gibi geldi. Böyle bir saçma geldi. Hani işte gidin Arlong'u yakalayın, korsanlar var falan. Halbuki yani normalde Garp olsa da götürürdü onu orada. Çok enteresan oldu ama bir bildikleri vardır. Tabii ne diyelim şimdi. Diziyle ilgili benim görüşlerim buydu. Şahsen ben çok beğendim. Size de izlemenizi tavsiye ederim. Sizin de diziyle ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Yorumlarda konuşalım. Videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.